Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 489'lu yıllara geldiğimizde Pers İmparatorluğu'nun oldukça etkili olduğu bir coğrafi döneme gidiyoruz. Coğrafi dönem çünkü batıya kadar uzanmış olan Pers İmparatorluğu gerek İzmir'e kadar ta Ege kıyılarına kadar ulaşmışlar. Gerekse Kuzey Afrika bölgesinden Mısır'ı oldukça etkileri altına almışlar. Hicaz yoluna kadar uzanabilmişler. Dünyada o döneme kadarki en etkili imparatorluk olarak artık karşımıza çıkıyor. Daha önce de bu denli etkili olmuş olanlar var ama Pers İmparatorluğu'nun en önemli özelliği gittiği yere bu sefer kültürlerini de taşıyor olmaları. Gerek Asur gerekse Babil medeniyetinde yaşandıkları toprağın haricinde istila ettikleri bölgelere ya da ele geçirdikleri bölgelerde daha çok ticari koşullar ön planda. Pers İmparatorluğu ise hem Asur hem Babil'den geriye kalmış olan kültürel yapının tamamen değişmesi halinde dünyadaki imparatorluk bilinçlerinin daha iyi oturabileceğine dair bir inançları var. Bu inanç kendi yapılarından geliyor. Bu yapı özelliği sebebiyle de hem Kudüs'te hem civar bütün ülkelerde etkin bir kültürel değişim yoluna gidiyorlar. Bu kültürel değişim yolunda elbette onlara destek verenler var. O imparatorluğun içerisinde belli paylar alabilmek, o paylarla yaşayabilmek adına hareket edenler var. Bunlara karşı gelenler de var elbette. Ama Pers İmparatorluğu bu noktada özellikle onların bu kültürel değişimini kabul etmeyen yapılara karşı kimi zaman sertliğe kadar ulaşan özellikleri var ama daha ziyade işi sevdirebilmek adına bölgesel okullar açıyorlar ve bu okullarda kendi kültürlerini, kendi dillerini ve yavaş yavaş Ahura Mazda diye bizim daha önce baharat yolunda da yapmış olduğumuz Zerdüştlüğün temellerini atmaya gayret ediyorlar. Zerdüştlükteki Ahura Mazda'nın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isim olup sonradan dönüştüğünü sizlere anlatmıştık. Ancak burada Persler kendi imparatorluklarının temellerini oluşturmada ne yazık ki eski bir putperest anlayışına dönüşün işaretlerini de koymaya başlıyorlar. Çünkü Zerdüştlük'te özellikle putperestlik net olarak ortaya konmuş değil. Özellikle bu çağlarda ama Pers İmparatorluğu biraz da geçmişten gelen tecrübeleri göz önünde bulundurarak belli yerlerde bu putperestlik anlayışına alttan alta vermeye başlıyorlar. Ve bu anlayışlarında Zerdüştlüğü biraz daha bugünkü anladığımız manadan daha ilkel diye tabir edebiliriz. Daha kötü bir biçimde yayılım psikolojisi içindeler. 490'lı yıllarda iyiden iyiye artmış olan bu etki özellikle Kudüs bölgesinde Fenikelilerin Pers İmparatorluğu'na boyun eğmesiyle beraber daha etkin bir hale geliyor. Fenikeliler tabiri caizse Beni İsrail'in başına bela olan bir topluluk şeklinde de ifade edilebilir. Fenikelilerin bu hali özellikle Kudüs topraklarında ne yazık ki ciddi anlamda bir etkileşim sürecini doğuruyor ve bu etkileşim süreciyle Beni İsrail'in de kendi sinagoglarında artık Zerdüştlüğe ait olan unsurlara yer verme sürecini de karşımıza getirmekte. Pers İmparatorluğu'nun bu ciddi baskıları bölgede ticaret, para kazanma ya da hayatta kalma mücadelesiyle dinin yavaş yavaş ikinci plana geçirildiği bir dönemi geçiriyoruz. Özellikle Fenikelilerin baskıcı tutumlarıyla beraber Beni İsrail'in önemli bir kısmı Mısır'a sığınıyor, bir kısmı Hicaz yoluna gitmiş durumda. Ama en acıklısı M.Ö. 489 yılının Şubat ayında gerçekleşiyor. Bu dönemde Kudüs'ün içerisinde 270 civarında peygamber var. Bu peygamberler Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle İslam dininin esası olan Tevrat'a olan bağlılığı yeniden ayağa kaldırabilmek için ciddi bir mücadele vermekteler. Ancak Pers her yerde yaymış olduğu yaymaya gayret ettiği bu temel inanç biçiminin yayılmasına engel olan bu İslam peygamberleri adına Beni İsrail'i kışkırtmaya başlıyor. Bu kışkırtma süreci özellikle peygamberlerin arasına iftiralar atma, fitne fesat oluşturma şeklinde devam ediyor.
Bazen 6 tane peygamberin bu son Şubat ayına gelirken Ocak ayının 2. 3. haftasında ciddi bir fitne dolaşıyor Kudüs'te. 6 tane peygamberin insanların kızlarını ele geçirerek bu kızlarla kendilerine tabiri caizse haşa ve haşa haşa bir harem kuracaklarına dair bir ibare dolaşıyor. Bu ibare için Tevrat'ı da değiştireceklerini iddia edenler kendileri değiştirmekte kalmıyor, buna uygun hareket etmeyecek peygamberlerin varlığından bahsediyorlar. Pers İmparatorluğu içeriye atmış olduğu fitneyi dışarıdan seyretme niyetinde. Beni İsrail'in içerisinde özellikle Kudüs'ün kuzeybatı bölgesinde ciddi bir karmaşa var. Toplanmış olan 120 kişilik bir grup bu peygamber anlayışından artık kurtulmanın zamanı gelmedi mi diyerek harekete geçiyorlar. İşin başında yine şeytani adamlar var elbette. Greklerin etkisiyle Fenikeliler bu bölgedeki insanlara hem para hem de kesici aletler getirmeye başlıyorlar. Bu 120 kişilik grup Kudüs bölgesine gireceğini anlaşıldığında bütün peygamberlerin önce dercest edilmesini, ondan sonra da onlara sürgüne gönderilmesi için yola çıkacağını zanneden gruplar hızla artıp Kudüs'e ulaştıklarında 2000-2500 kişilik bir grup haline dönüşüyor. Ve Şubat ayı gelindiğinde 6-7 gün boyunca yaklaşık böyle bir 15 güne varan süreç boyunca bütün peygamberleri bir araya topluyorlar ve tarihin Kudüs'te yaşanmış olan en büyük katliamlarından biri gerçekleşiyor. 274 peygamber yan yana diziliyorlar. Çünkü Kudüs'ün dışında da var olan peygamberleri, civar köylerde olan peygamberleri de alıp getiriyorlar. Her birisinin tek tek Pers İmparatorluğu'nun ortaya koymuş olduğu bu değerler yanında onların artık peygamberler yüzünden ne hale geldiklerini ifade edip Tevrat'ın kendilerine yetecek olduğundan, bir başka peygamberin olamayacağından, halbuki ortada 270 peygamber olduğunu söylüyorlar. Her bir peygambere ayrı ayrı savunmasını alıyorlar. Bakıyorlar ki bütün peygamberler aynı sözü söylemektedir. La ilahe illallah sözüyle insanları tevhide, birliğe davet ediyorlar. Pers'in dışarıdan seyretmiş olduğu bu süreç ise en kötü anına geldiğinde artık onların öldürülme vakti geldiği, bu 120 kişilik grubun başında gelen orta yaşlı olan bir şeytani adamın söylemiyle topluluk bir anda galeyana geliyor. Evet, Kudüs'ün en kanlı günlerinden biri yaşanıyor milattan önce 489'un Şubat ayında. Bu 274 peygamber tek bıçakla boğazlanıyor. Kanları Kudüs sokaklarında, hani o eskilerden de ifade edildiği gibi, insanın ayağını ıslatacak seviyeye kadar ulaşıveriyor. Oluk oluk akan kan üzerine gökte büyük bir karartı belirliyor. Bir yağmur bulutu gibi geliyor her şey. Ancak gökten küçük küçük taşlar yağmaya başlıyor. Küçük siyah taşlar civarda bulunan binlerce insanın dağılıp kaçmasını sağlarken ortada onlarca peygamberin kanı akmakta. Bu İsrail medeniyetinin lanetlenmesine vesile olduğu gün. Gökten bir nida ile duyulacak seviyeye geliyor her şey. Bir küçük deprem, bir küçük hareketlilikle beraber Kudüs'te Beni İsrail'in lanetlendiği o güne gitmiş olduk bugün. O lanetlenme ardındansa Kudüslilerin tam 101 yıl boyunca fetrete mecbur edildikleri günleri yaşayacağız artık. Çünkü Beni İsrail bu peygamberleri öldürmesinin ardından gökte yer alan bu bulutu 10 yıl boyunca görecekler ve yaklaşık 10 yıl boyunca Kudüs hiç güneş görmeyecek. Büyük hastalıklar, büyük salgınlar, hayvanların ölmesi, tarlaların kuruması, önemli bir kısmı yeşillik ve zeytinlik olan Kudüs'ün bu temel özelliklerini ve güzelliklerini kaybettiği günlerdeyiz. Ama aynı günlerde bir başka acıklı mesele, bir başka değişik mesele var ki o da Üzeyr Aleyhisselam. Üzeyr Aleyhisselam bunlar yaşanırken 6 yaşında ve Kudüs'te değil. Bu yüzden dolayı öldürülen peygamberler arasında yer almıyor. Zaten kendisi henüz bir bebek, küçük bir çocuk. Ancak Allah Azze ve Celle Üzeyr Aleyhisselam'a bir başka hikmet bahşediyor. Mucize-i ilahi, Üzeyr Aleyhisselam tam 100 yıl boyunca ölüyor ve tekrar diriliyor. Bu ölüş ve dirilişi arasında geçen süre Beni İsrail'in fetret devri olarak anılıyor. Üzeyr Aleyhisselam Saruhan'ın
Harran'dan Medine'ye hicreti ve sonra geri dönüşüyle beraber yeniden hayat bulmasıyla beraber Kudüs'e geliş sürecini yaşayacağız. Ama Beni İsrail'in lanetlendiği bu tarihler artık onların tarihsel süreçteki bitmek bilmeyecek hengamenin ilk ve önemli dönemeçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hakikat Beni İsrail böylece Allah Azze ve Celle'nin lanetine uğruyor ama bu 100 yıllık fetretin ardından büyük bir mucize gerçekleşecek. Bu mucize Hz. Üzeyr Aleyhisselam olacak. Onun gelişi Bakara suresinde ölüp dirilmesi beyan ediliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Tabi Üzeyr Aleyhisselam'ı anlatmanın vakti geliyor bu esnada ama bu vakit için yarını bekliyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.